Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün patlıcandan şahane bir tarifim var. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Görüntüsü şahane, lezzeti harika. Bu tarifin hemen yapımına geçiyorum. Bir patlıcanı alıp, bu arada bostan patlıcanı kullanıyoruz. Bir parmak kalınlığında doğruyoruz. Evet, şu şekilde kalınlığını göstereyim. Derin bir kaba 3 tatlı kaşığı tuz alıyoruz ve iyice eritiyoruz. Doğradığımız patlıcanları bu suyun içerisine alıyoruz. Acı suyu gitsin diye. En az yarım saat bu suda bekletiyoruz. Bu arada diğer hazırlıklarımıza devam edebiliriz. Yarım demet maydanoz, iyice yıkanmış. İnce ince doğruyoruz. 1 adet soğan. Yine soğanı da ince ince doğruyoruz. Bu arada kanalıma ilk defa gelenler nereden izlediğini yazar mı acaba? Hangi ilden? Bu arada domatesleri de ince ince doğruyoruz. Eğer videomu beğeniyorsanız beğenme tuşuna mutlaka basmalısınız. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz abone olmalısınız. 800 adet tarifim var. Mutlaka bunlardan bazıları sizin içindir. Bu arada sarımsağı da ince ince doğradım. 1 kaşık biber salçası. Bu biraz katı bir biber salçası olduğu için bunu bu şekilde sıcak suyla açıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi patlıcanları suyun içerisinden alıp fazla suyunu sıkıyorum. Elimle bu şekilde sıkıyorum. Daha sonra kızartmadan önce kurulayacağım. Temiz bir bezle. Evet, şöyle suyunu sıkalım. Suyunu gördüğünüz gibi acısını suyuna bıraktı. Bazı patlıcanlar çok daha fazla acı bırakıyor. Bu yine o kadar bırakmadı. Evet, bir miktar yağ alalım tavamıza ve patlıcanları kızartmaya başlayalım. Bu patlıcanlar kızarırken biz de kıymamızı yine tavamıza alalım. Kıymamız çözülürken kısık ateşte bir yandan da patlıcanları çevirelim. Soğan ve sarımsağı ilave edelim. Bu arada kıymamız yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bu arada patlıcanlarımız yağını çekti, tekrar saldı. Ocağımızı biraz kısarsak eğer patlıcanlarımız içine çektiği yağı tekrar dışına salacaktır. Bu şekilde çok fazla yağ çekmemiş olacaktır. Patlıcanlarımızı iyice kızartalım. Kıymamızı güzelce pişirelim. Önce soğanlarımızla birlikte kavrulsun. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Evet. Yumuşadı patlıcanlarımız. Diğerlerini çevirelim.
Evet arkadaşlar, kıymamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Arada karıştırarak kavuralım, dibine yapışmasın. Son patlıcanlarımı kızartmak için tavaya aldığımda biraz daha yağ ekledim. Bu arada kıymam 3-4 dakikadır kavruluyor. İçerisine doğradığım domatesleri ilave ettim. Domateslerle de 1 dakika çevireceğim. Domateslerim de kavrulsun. Kekik ilave ediyorum. Kırmızı toz biber ve pul biber. Pul biber biraz acı olduğu için çok az ilave ettim. Karıştıralım. 1 dakikada bu şekilde. Bu arada kıymalarımız da iyice pişmiş oluyor. Şimdi sulandırdığım salçadan 3-4 kaşık ilave ediyorum. Salçanın kokusu gidene kadar da 1 dakika bu salçayla birlikte pişiriyorum. Bu arada karıştırıyorum. Salçanın kokusu gittikten sonra bir miktar su ilave ediyorum. 1 çay bardağı kadar. Bu suyla birlikte de pişiyor bir 5 dakika. Daha sonra maydanozu ilave edip ocağı kapatıyorum. Maydanozu ilave ettikten sonra kıymayı iyice karıştıralım. Kıymamızı iyice pişirdik. Patlıcanlarımızı da iyice pişirdikten sonra bu şekilde bir tepsiye alalım. Patlıcanlarımızın üzerine hazırladığımız kıymalı harçtan güzelce eşit miktarda yayalım. Hepsinin üzerine eşit miktarda yayalım. Malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi bir kat daha patlıcan ekleyelim üzerine. Şimdi tekrar kıyma ilave edelim. Her tarafına gelecek şekilde kıymayı yayalım tekrar. Aslında bu 3 porsiyon değil 6 porsiyonluk arkadaşlar. Bunları 2'ye bölüp servis yaptığınızda bir kişiye yarısı yetiyor. Kaşar rendeledim. Kaşarı ilave ediyorum en üstüne. Her tarafına eşit miktarda. 180 derece fırında kaşarlar iyice kızarana kadar kızartacağım, pişireceğim. Zaten patlıcan ve kıymalar pişti. Evet, kalan sosu da sıcak suyla ilave edip biraz sulandırdım. Bu şekilde tepsime aktardım. Şimdi fırına alıyorum. Bu kadar pişmesi yeter arkadaşlar. Ben fırında biraz fazla bıraktım. Siz bırakmayın. Bakın benimki çok fazla kızardı. Aslında kaşar olduğu belli değil ama lezzetine diyecek yok tabii ki. Lezzetli oldu ama biraz fazla kızardı. Siz o kadar kızartmayın bence. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tabağa alalım. Gördüğünüz gibi kocaman bir karnıyarık demeyelim. Patlıcan yemeği, kıymalı patlıcan yemeği. Sosundan da alıp üzerine bu şekilde servis yapalım. Şimdi şöyle 2'ye bölelim. İç kısmını da göstereyim size. Yumuşacık oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum, mutlaka denemelisiniz. O kadar güzel oldu ki anlatamam size. Bakın, bunun yarısı bir kişiye yetiyor.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz mutlaka bunu yorumlarda belirtin. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.